Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa karşılaşıyorsak ben İpek. Bugün benden çok uzun zamandan beri istenilen makarna sosları videolarından birini çekiyorum. Size çok harika bir tarif vereceğim. O kadar güzel bir tarif ki, o kadar lezzetli ki kesinlikle denemelisiniz. Kabaklı makarna. İtalyancasıyla pasta con zucchine. Bugün kabaklı güzel bir sos yapacağız sizinle. Ve bu sosun en güzel yanını biliyor musunuz? Kabak yemeyene bile kabak yedirse biliyor. Çünkü kesinlikle anlaşılmıyor. Aşırı lezzetli, az malzemeli, çok pratik bir tarif. O yüzden hemen başlamak istiyorum. Bu arada yanıma iPad'imi aldım. Bir yandan makarnamızı bekleyeceğiz, sosumuzu yapacağız. Bir yandan da sizin yorumlarınızı okuyacağım. Hadi şimdi malzeme listemize bir bakalım. Ben şöyle yarım bir kabak tercih ettim. Bu arada yıkadım dışını güzelce çünkü dışıyla birlikte rendeleyeceğiz. Güzelce yıkayın siz de. Sonra bir diş sarımsağım var. Philadelphia burada gerçekten çok büyük iş görüyor. Mutlaka bu tarifi yaparken kullanın ya da labne tarzı bir şey kullanabilirsiniz. Parmesan peyniri bunu en son üzeri için kullanacağım arkadaşlar. Eğer yoksa da çok önemli değil. Ve her sosun vazgeçilmezi kesinlikle zeytinyağı. Tarife başlamadan önce bu videonun sponsoru olan Adekut'tan gelen kargomu birlikte açmak istiyorum şimdi sizinle. İçerisinde bu videoda kullanacağım tencere var zaten. O yüzden önce bunu açalım, sonra ufak ufak tarife başlayalım. Merak ediyorum bunu çok çünkü arkadaşlar bu elektrikli, yani ocağın olmadığı yerlerde de kullanabiliyorsunuz. Şimdi önce bir kitapçık var. Şöyle tariflerin olduğu. Böyle bir spatula çıktı. Önce şunu bir çıkartalım. Bu galiba kapak. Durun önce bir şuraya hepsini çıkartayım, sonra sonra bakalım, tamam mı? İçinden böyle temizlemek için sünger de çıktı. Bunu bir yana hemen koyuyorum. Bakalım neler göndermişler. Öncelikle ilk parça açıyorum şöyle. İçi bayağı derin görünüyor bu arada. Makarna falan yapılır yani bence. Böyle bir şey var. Okey. Bunu üzerine koyabiliyorsun ve buharda bir şey yapmak istediğinde yapabiliyorsun. Aynen bu şekilde bir düzeneği var. Şuradan sen makarna yaparken onun buharıyla burada bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela buharda brokoli falan çok lezzetli olur diye düşünüyorum. Kapağı böyle. Çok tatlı bir dizaynı var bu arada. Böyle görünüşü böyle arkadaşlar. Bir adet kablosu var. Temizlemek için sünger göndermişler. Galiba bu onun özel süngeri. Ve böyle bir spatula. Yalnız bunun da dizaynı çok hoşuma gitti. Beğendim. Stil olarak çok beğendim. Bakalım nasıl çalışıyor. Şurada çalışmasıyla ilgili bir şeyler var. Evet, nasıl çalışır, sonra nasıl temizlenir. Aynen bunlardan bahseden bir kitapçık. Bir de böyle tarifleri olan, hangi tarifler varmış bakalım mı be? Olan dilleri böyle bir göstereyim arkadaşlar. Hemen ben İtalya yazan yere ışınlanıyorum. Evet, bayağı değişik tarifler var arkadaşlar. Yulaf tarifi falan da vermiş. Balık falan tarifi, bu tarz şeyler de var. Buradan bakıp aslında ben bir şeyler yapabilirim. İlerleyen videolarda denk gelirsiniz. Burada bir makarna tarifi de vermişler arkadaşlar. Bakalım bugün bizim makarnamız nasıl olacak. Estetik olarak benden kesinlikle onay aldı arkadaşlar. Şimdi bir de makarnayı pişirelim, bakalım nasıl çalışıyor. Öncelikle kabak ve sarımsağı bir güzel rendeliyorum arkadaşlar. Rendeyi kaldırdığım anda o görünen yeşillik var ya, beni çok mükemmel mutlu ediyor. Şöyle küçük bir tavaya bu sarımsak kabak karışımını koyuyorum ve tabii ki zeytinyağı. Burada kabağı soteliyorum. Şu an açtım arkadaşlar. Böyle ışığı yanıyor açık olduğunda zaten. Hemen suyu da koydum içerisine ve yüksek ateşte çalıştırmam gerekiyormuş. O da buradan ayarlanıyor. Şu an gördüğünüz gibi bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Kapağını da bir kapatıyorum. Bu arada kaynamaya başladı bile çok hızlı. Şimdi biraz yorum okuma zamanı. Suyu bekliyorum. Tabağı soteliyorum. Şöyle birazcık vaktimiz var arkadaşlar. Son paylaştığım bir shortmuş. Bud Spencer'ın bir motoru var. İtalyanlar çok yakından bilir. Yani bu filmi gerçekten izlemeyen yoktur. İtalya'nın böyle Kemal Sunal'ı gibi diyebiliriz onun için. O yüzden çok bilinen birisi ve onunla ilgili bir short paylaşmıştım. Palmal'dan bir tane yorum geldi. Ya çok güzel, biz Bud Spencer ve Transilin filmleriyle büyüdük, çok seviyorum diye. Ben de çok merak ettim çünkü Almanya'da yaşıyor diye biliyorum ve Almanya'da gösterildiğini bilmiyordum. Sordum hatta, o da bana 90'lı yıllarda Almanya'da çok oynatılan bir film olduğunu söylemiş. Bir öncekinde Betül'cüm demiş ki hem motor gezisi hem de güzel yerlerin tadını çıkarmak, buna derim maşallah gezginler sizi. Teşekkür ediyoruz. Onun da son bir zamanları havalar hafif hafif soğumaya başladı ve yağmurlar artık gelmeye başladı. Çok çıkabilir miyiz
bilmiyorum. Sonra bakıyorum Elif ne demiş? Buradaki İtalyan restoranlarında da gerçekten bazı yemekler çok sade servis ediliyor. Bu okey, şeyden bahsediyordum. İşte İtalyan mutfağı ve Türk mutfağı arasındaki farklardan, ona yapılan bir yorum. Mezzaluna bir pizza sadece domates, sos, mozzarella, peynir ve kuru domatesle servis ediliyor demiş. Salata dedikleri biraz dereotu, maydanoz ve nane. O da elle koparılmış. Zaten incecik bir pizza, aç kaldım ben, şok. Evet ya, bununla ilgili İtalyanlarda pizza çeşitleri çok farklı. Yani bizdeki o bilinen yuvarlak pizza ve kalın olan burada arkadaşlar yani öyle bir şey pek yok. Yani değişik. Yuvarlak olan genelde ince olur. Eğer bir fırında yemiyorsanız, restoranda yiyorsanız. Bununla ilgili başka bir video da çekmek istiyorum. Onun dışında evet, salata dedikleri şey genelde evet yani bizdeki gibi 10 tane şeyi koymuyorlar. Çok fazla tatları birbirine genel olarak karıştırmıyorlar diyebilirim. Bakalım, Naz demiş ki her İtalyan evlenmeden önce serenat yapıyor mu? Bu aslında her İtalyan yaptığı bir şey değil. Bu arada galiba burada bir kaynayan bir suyum var şu anda. Makarnamızı atalım ve devam edeceğiz. Makarna olarak rigatoni seçtim arkadaşlar. Çünkü ben çok seviyorum. Bu arada burada buhar banyosu yapabilirmişim. Nerede kalmıştık? Evet, Naz'ın sorusu, her İtalyan evlenmeden önce serenat yapıyor mu böyle? Her İtalyan yapmıyor arkadaşlar ama hani şöyle söyleyebilirim. Ya bence %95'i falan yapıyor. Çünkü yapılmadığı zaman İtalyan kadınları çok dırdır yapıyor. Sen bana serenat yapmadın ya. O yüzden yapıyorlar yani. Yaptıklarını söyleyebilirim. Birisi demiş ki kitabımla ilgili yorum yapmış. Selam, kitap yazma sürecini anlatan bir canlı yayın yapar mısın? Romanı yazmadan önce şeme tarzı bir şey yazdın mı? Yoksa yazdıktan sonra mı ilerledi hikaye? Yayın eviyle nasıl irtibata geçtin? Ne kadar kazandın? Ve bu şekilde uzayıp giden bir yorum. Teşekkür ediyorum. Mine sanırım adın. Minerva yazıyor ama. Yani çok teşekkür ederim. Bununla ilgili zaten bir video çekeceğim için burada sadece okumuş olayım ve geçeyim. Bu arada kitabımı şöyle yana bırakıyorum. Okumak isteyenler alıp okuyabilirler. Türk mutfağından sonra en sevdiğim mutfak İtalyan mutfağı, süper bir video olmuş diye Rukiye yazmış ve hatta pizza koyup kalp yapmış eliyle. Çok tatlısın Rukiye. Esra'cığım ne demiş? Anne tarafım Görele. Onlar da taze fasulye turşusunu çok yapar ve çok severler. Gerçekten harika oluyor. Sirkeli bir turşu sosundan dolayı inanılmaz leziz oluyor demiş. Bunu merak ettim arkadaşlar. Yani Türkiye'de de sirkeyle böyle hani bir birleşim daha önce duymamıştım. Fasulye ve sirke. Fasulye turşusu. Yani merak ettim. Oraya geldiğim zaman istiyorum bir tadına bakmak. Ablam demiş ki Fabian'ın anneannesinde domates soslarının kavanoz kapağını kapatma makinesi vardı. Evet arkadaşlar, bu var. Bu şoku hala atlatamıyorum. Fabrika gibi yüzlerce sos kışa hazırlanıyordu. Aynen fabrika gibiler. Ya ama gerçekten de çok fazla. Yani en az 300-400 şişe. Belki daha fazla. Sorayım aslında kaç şişe yaptınız bu sene diye. Çünkü şu an sezonu tam yapılıyor yani. Bir tane İtalyan izleyicimden yorum var. Çok tatlı biri gerçekten. Demiş ki yani ben tortellini'den bahsediyorum videoda, onun şeklinin göbek deliği şeklinde olduğunu söylemiş. Dea Venere de Afrodit, yani Yunan mitolojisindeki Afrodit'e denk geliyor arkadaşlar. Onun göbek deliğinin şeklinde olduğunu söylemiş tortellini'nin. Böyle tortellini şeklinde şuraya bırakayım bilmeyenler için. Ve kendi tercihini yazmış. Kendisinin tercih ettiği, en çok beğendiği lezzetse brodo'nun böyle capone diye bir etle birlikte hazırlanan brodo'yu çok sevdiğini söylemiş. Ona çok teşekkür etmiştim. Gerçekten hoşuma gidiyor İtalyan izleyicilerimizin de yazdığı yorumlar. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. Bütün videolarımı çok sevdiğini, işte gezi olsun, pişirmek, mutfakta geçen videolar, hepsini çok sevdiğini ama en çok da toplum içinde burun sümkürmeden bahsettiğim videoyu çok sevdiğini söylüyor. Bu tarz böyle kültür şokları videoları çekebilirsin. Çok eğlenceli oluyor demiş. Bu arada siz ne tarz videolar çekim istiyorsunuz? Yorumlarda mutlaka bana belirtin. Şimdi arkadaşlar artık bence kabaklar sotelendi. Şöyle bir 6 dakika falan oldu. Onları bir güzel böyle mikserden geçirmem lazım. Güzel yeşil bir sos elde ettim. Üzerine tuz da ilave ettim ve çalıştırıyorum. Burada işin içine Philadelphia da giriyor. Ben yaklaşık dolu dolu bir yemek kaşığı arkadaşlar böyle koyuyorum. Size bunu göstermem lazım. Bu sosun renginin güzelliği ne? Biri bana bunu açıklasın. Bu arada makarnam da oldu arkadaşlar. Al dente sevdiğim için wow, kapatacağım şimdi. Mükemmel pişirdi yalnız. Bir tane denedim. Tam al dente olmuş. Şimdi makarnamı boşaltıyorum. Ve de üstüne sosumu. Aşırı lezzetli oldu. Aşırı. Servis tabağımı aldım.
Ben birazcık üzerine fesleğen koyacağım. Bunları böyle zamanında buzluğa atmıştım arkadaşlar. Şöyle 1-2 yaprak. Bittiğini düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Şöyle biraz daha parmesan üzerine. Bunlar opsiyonel arkadaşlar. Yapmak zorunda değilsiniz. Ama yaparsanız lezzetini artırmış olursunuz. Ve hazır. Şimdi geldik benim en sevdiğim kısma. Tadım. Böyle bir çatal daldırıyorum arkadaşlar. Şöyle parmesanlı ve çok böyle yeşil, açık yeşil. Cennete gittim geldim. Hem yemek yapıp hem video çekerken çok yoruldum. Bence ben bunu hak ettim diye düşünüyorum. Şu an bilmiyorum yani kibar yemeye çalışıyorum ama bir yandan da dalasım var. Yalan yok. Okey kızlarım, ben artık bu tabağın tadına varmak istiyorum. Ufaktan videoyu kapatacağım. Bu arada Ade Cook'un pişirme performansı da mükemmelmiş. Çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum onlara bu güzel hediyeleri için. Eminim birçok şey orada pişireceğim. Gerçekten çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de ilgileniyorsanız mutlaka linkine bir göz atabilirsiniz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda sizinle her zamanki gibi buluşuyoruz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beni de bu lezzetli tabakla baş başa bırakın. Sosu mükemmel. Sosu tek başına yapıp ekmeğin üzerine sürsem bile olur. O derece muazzam bir şey ya. Kahveye dağılsam